Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. 2024'te kullanmak serisine geçtiğimiz sene orta segmentin en çok satan telefonlarından yani Galaxy A54 ile devam ediyoruz. A54 kötü bir cihaz değil fakat üstüne A35 ve A55 geldi. Xiaomi tarafında da Note 13 Pro ve Poco X6 Pro ile beraber A54 biraz daha geri planda kaldı diyebilirim. Fakat hala önemli artıları var. Bu videoda tüm artı ve eksileriyle konuşacağız. İlk olarak fiyatlarla başlayayım. A54'ü şu anda 8 GB RAM ve 128 GB depolamayla 15.000 bandında rahatlıkla bulabiliyoruz. Fiyatla ilgili değerlendirmeyi son bölümde yapacağız. Bu serinin devamı için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi hemen tasarımla başlayalım. Tasarımsal açıdan ilk izlenimde de cihazı aldıktan sonra da kullanmaya başladığımızda da kesinlikle tasarımsal açıdan ben gayet beğendiğimi söyleyebilirim. Burada kamera tasarımı, kasa yapısıyla Galaxy S23'e çok yakın bir cihazla karşılaşıyoruz. Kullanırken elden kaymayan, hafif köşeli tasarımıyla da ele oturan bir cihaz. Açıkçası sarı rengi çok parmak izi tutmuyor. Fakat tabii ki Galaxy A54 orta segment yani uygun fiyatlı bir telefon. Buna bağlı olarak arka kapak camken çerçevelerde plastik bir yapıyla karşılaşıyoruz. Elde tutuş hissiyatı ve telefonu kılıfsız kullanırken çok kaliteli üst seviye bir deneyim vermiyor. Ama malzeme yapısı A34'ten bir kademe daha başarılı diyebilirim. Burada ucuz bir plastik yok. Gayet tok ve dayanıklı. Eğer uzun süreler telefonu elinizden düşürmüyorsanız tek elle kullanırken elimizi ağrıtıyor. Telefonu ilk aldığınızda çerçeveler göze batıyor. Ancak bir iki gün sonra alışmaya başlıyorsunuz. Evet, çerçeveler kalın ama deneyimi bence çok olumsuz yönde etkilemiyor. Çünkü 6.4 inç Super AMOLED Full HD Plus ve 120 Hz'lik bir ekranı burada görebiliyoruz. Bu ekranda HDR10, Dolby Vision gibi destekler yok. Yine de 1000 nit maksimum parlaklıkla gayet canlı ve renkleri doğru verebilen gerek günlük kullanımda Samsung burada panel kalitesini üst seviyede tuttuğu için gerekse video, dizi, film izlerken iyi bir deneyimle karşılaşıyoruz. Ekran deneyiminden ben gayet memnun kaldım. Burada ya 60 Hz ya da 120 Hz'e kullanacağız. Yani adaptif bir yenileme yok ama 120 Hz'i de net şekilde hissettiriyor. Tasarımda artıları ve eksileri olsa da ekrandan ben genel olarak memnun kaldım. Fakat bu cihazın en büyük soru işareti donanım diyebilirim. Exynos 1380'i görebilirken 8 GB RAM, 128 ve 256 GB olarak iki farklı versiyonu görebiliyoruz. Özellikle çok fazla fotoğraf, video çekiyorsanız 128 GB çok da yeterli gelmeyecektir. Ama depolamayı da 1 TB'a kadar arttırabiliyoruz. PUBG, Call of Duty Mobile gibi oyunlarda 60 FPS'i orta grafiklerde rahatlıkla verebiliyor. Gayet akıcı ve stabil bir şekilde oynayabiliyoruz. Ancak şu anda telefonları en çok zorlayan oyunda yani Genshin Impact'te ayarlardan ne kadar grafikleri 60 FPS alsak da 30-40 FPS bandında oynayabiliyoruz ve burada ara ara FPS dalgalanmaları da net şekilde oluyor. Ama ısınma konusunda gerçekten başarılı bir işlemci. 5 nanometre ile beraber telefonda 1 saat, 1,5 saat oyunda oynasak elimizi rahatsız edecek ısılara ulaşmıyor. Batarya verimliliği de iyi tutulmuş. Performans testlerinde de fiyatına oranla kesinlikle iyi seviyede. Geekbench tarafında da oldukça yüksek bir sonuçla karşılaşıyoruz. Snapdragon 778G'ye denk bir işlemci diyebilirim. Burada 1 saatlik PUBG sonrasında ortalama %15'lik bir pil tüketimi oluyor. Ki orta segment bir cihaza göre iyi bir performans diyebilirim. Ama telefonda birinci önceliğiniz oyunsa A54 sizin için mantıklı değil. Poco F4, Poco X5 Pro gibi cihazlara yönelmenizi öneririm. Bunun dışında benim gibi çok fazla oyunla işiniz yoksa aynı anda birden fazla uygulamada genel deneyimde arayüzde hiçbir şekilde kasma donma problemiyle kesinlikle karşılaşmıyoruz. Uygulama açılışları gayet hızlı. Her açıdan tepkisel bir deneyim alabiliyoruz. Ve çoğumuz için en önemli konu tabii ki kamera. 50 megapiksel ana kameramız f1.8 diyaframla gelirken OIS desteğine de sahip. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş ve 5 megapiksellik makro kamerayı görebiliyoruz. Aydınlık ortamlarda ışığı doğru bir şekilde aldığınızda gayet tatmin edici sonuçlar veriyor. Genel anlamıyla renklerin doygunluğu, kontrast oranı ve renklerdeki canlılık abartıya kaçmıyor. Gece çekimleri de bu fiyatına oranla kesinlikle başarılı. Ön tarafta da 32 megapiksellik 4K 30 FPS çekebilen bir kamerayı görebiliyoruz. Video performansında şu anki fiyatıyla 10.000-15.000 aralığında S20 FE harici net şekilde en iyisi diyebilirim. Videolarda OIS gerçekten işini iyi yapıyor. Bu telefonu alıp içerik üretimi için de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Özellikle fiyatına oranla düşündüğümde hem fotoğraflar hem de videolarda orta segmentteki en beğendiğim cihazlardan. 5000 mAh batarya, 25 Watt hızlı şarjla beraber geliyor.
kutu içeriğinden herhangi bir adaptörün çıkmadığını söyleyeyim. Yani bu telefonu aldığınızda bir adaptör masrafınız da olacak. Batarya performansı kendi fiyat bandının en iyisi desem yanlış olmaz. Note 12 Pro 5G ile beraber bu fiyat bandındaki en uzun pil ömrü Galaxy A54'te. 120 Hz'de oyun oynamadan genel bir kullanımda 7 saatlik ekran sürelerini rahatlıkla görebiliyoruz. Burada 60 Hz'de kullandığımızda da 9 saatlere varan ekran sürelerini görebiliyoruz. Gün içinde telefon elinizden düşmüyorsa yine de bir günü kesinlikle çıkartıyor. Exynos 1380 verimli bir işlemci. Batarya tüketimi gerçekten optimize edilmiş. Çok da zorlamadığınızda bu süreleri net şekilde alabiliyorsunuz. Bataryadan da memnun kalmışken Android 13 ve One UI 5.1 ile beraber geliyor. Arayüz deneyimi, akıcılık ve stabilizasyon konusunda One UI 5.1 ile çok da orta segment bir cihaz gibi hissettirmiyor. Uygulamaları kullanırken genel performansta bir tekleme, lag, donma problemiyle hiçbir şekilde karşılaşmıyoruz. Ve bu cihazın en önemli artısı güncelleme desteği. 4 yıl Android, 5 yılda güvenlik güncellemelerini almaya devam edecek. Yazılım olarak hem güncelleme hem de deneyim açısından A54'ten net şekilde memnun kalacaksınız. Stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğine sahip. Oyunlarda da stereo hoparlörün avantajını görürken, oyunlarda da içerik tüketirken de ses kalitesi özellikle de kendi fiyat bandında en iyilerden ve ekran altı parmak izine göre gayet hızlı ve kararlı bir şekilde çalışıyor. Dostlar, şimdi en önemli kısım, yani son bir toparlayıp deneyimlerimden bahsedersem, açıkçası Galaxy A54 hala iki noktada çok başarılı. Yani kamera ve batarya performansı. Açıkçası bu fiyat bandında A35'i bir kenara bırakırsak kamera ve batarya anlamında rakipsiz diyebilirim. Ve ana kamerada her ne kadar A35 ile aynı olsa da ultra geniş açıda A54 önde. Ekran, malzeme kalitesi ve hissiyat anlamında A54 ile A35 arasında çok bir fark yok. Ve Exynos 1380 arayüzde, menüde uygulamaları kullanırken, uygulamalar arasında geçerken hala gayet tepkisel bir deneyim alabiliyoruz. Oyun tarafında da eğer telefonda birinci odağınız oyun değilse, yani düşük ayarlar 60 FPS oynamak benim için yeterli diyorsanız, oyun tarafında da memnun edecek bir cihaz. Ayrıyeten şu andan itibaren 3 yıl Android, 4 yıl daha güvenlik güncellemelerini almaya devam edecek. Yani daha uzun yıllar yazılım tarafında da güncelliğini koruyacak bir cihaz. Dostlar, A54'ün bence en önemli olayı fiyat. Şu anda 8 GB RAM, 128 GB depolamayla 14-15 bin bandında rahatlıkla bulabiliyoruz. A35'te şu an 13 bin civarında. Eğer tek elle kullanımı daha kolay, daha hafif ve ultra geniş açı benim için önemli diyorsanız A54 A35'ten daha mantıklı. Fakat fiyat performans açısından bakarsak, daha büyük ekran ve bir yıl daha fazla güncelleme desteğini düşündüğümde A35 bana daha mantıklı geliyor. Ve açıkçası son olarak bir özet geçmem gerekirse, A54 benim 3 ay boyunca da aktif olarak kullandığım bir telefondu ve 2024'te de hala alınabilecek, aldığınızda sizi 3-4 yıl rahatlıkla götürecek bir telefon. Ve deneyimi, fiyatı ve performansını düşündüğümde, fiyatına oranla da bir not verecek olursam benden 8 puanı aldı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? A54 hala alınır mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Ve bana destek vermek, bu serinin devamı için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve aklınıza takılan herhangi bir soru olursa da mutlaka yorumlarda bekliyorum. Ve bu videodan bu kadar diyelim. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.